Dünyanın en tehlikeli yerlerinden birisi olan Pakistan'ın Peşaver şehrindeki videoma hoş geldiniz. İzleyeceğiniz video topluluk kuralları tarafından kaldırılmış ve restore edilip tekrar yüklenilmiştir. Keyifli seyirler. Pakistan Peşaver şehrinde merdiven altında üretilen silah fabrika ziyareti. Ya ilk önce yerel adamın güven vermesi lazım. Bizim yerel adam bizi korkutuyor. Bizde hiçbir sıkıntı yok normalde. Biz her şey güvenli, her şey safe diyor. Ama adam kendisi kendi kendine sıkıntı yapıyor. Oraya gidersek deport, oraya gidersek öldürür. Haşhaş içiyorlar. Burada haşhaş maraşotu var ya, bizim Türkiye'de maraşotu böyle koyuyorlar. Beyni uyuşturuyor. Burada da haşhaş içiyorlar. İşte nanpan da içiyorlar, nikotinli. Velo diye bir şey var, onu da böyle. Bunlar içiyorlar buradaki insanlar. Dişleri perişan oluyorlar. Biraz da beyinleri uyuşuyor işte. Bir tane bir şey var, onu içiyorlar velo diye. Bir saat böyle buraya koyuyorlar. İçme değil. Bir saat boyunca böyle çok böyle her şey oluyor ama sen hiç şey yapmıyorsun yani. Kafana takmıyorsun yani, sakin. Ben de denedim o yüzden. Şimdi silah pazarına gidiyoruz. Bakalım silahların üretildiği elleriyle yere gidiyoruz. Esselamu aleyküm abi. How are you? Of, silaha bak. This is how much rupee? Like $250. Many you can see gun they make a party here. Esselamu aleyküm. Of. Abi bu neyin şeyi, böyle şarjörü? Şarjöre bak, 5 kilo gelir galiba. Bu şarjör çok ağır. Neyin şarjörü ama? Abi this is AK-47? No? What is it? This şarjör, you know? Yanımızda yerli bir rehber, buradaki insanların dilini konuşan biri olmasına rağmen burası gerçekten çok tehlikeliydi bizim için. Açıkçası epey uzun süredir dünyanın birçok farklı yerine seyahat ediyorum. Ama bu benim için merdiven altında silah üretilen bir yer olarak ilk tecrübemdi. İnsanlar kendi çaplarında tamamen ellerini kullanarak silah yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? İnanabiliyor musunuz? Videolar olmasa, biri anlasa inanılacak gibi değil. İşte Pakistan'ın Peşaver şehrinde merdiven altı silah üretim yerleri gezi videom hız kesmeden devam ediyor. Esselamu aleyküm abi, kolay gelsin. İnce bir işçilik. Aluminum, yeah. Look, they take the original. Look, my What is this? This is that. These are original. They're making copy here. He. Original parts here. Anladım. Bu orijinalden bunlara bakarak orijinal silah üretiyorlar. The soft copy here. Biraz sıcak, elimi değemiyorum şimdi. Come here. Well, there, then come here. This is Turkish? Turkish also, yeah. He. So much work here. Esselamu aleyküm. How are you? Keyif hali? Speak Arabic. Look, the finished work here. They're going to the top. Allah Allah. It's aluminum. It's called aluminum material. Oh, 1 week they're making that. What? 1 week. Bir silah üretmeleri bir hafta falan. Daily they're making 2 guns, but different people. One working here, their last going here. After they take in the top. He, her adam bir gün çalışıyormuş. Bir hafta çalışıyormuş. Oo, bu ne kadar abi? Kaç kilogram? Penç kilo no? 5 kilo.
Aslında ne kadar tehlikeli bir iş yaptığımızı çekim esnasında tam olarak anlayamıyorum. İnsanların yüzündeki gülümsemeye aldanıyorum. Ama burada üretilen silahlarla kim bilir neler yapılıyordur. Belki bir insan bile öldürülüyordu. Burası Pakistan'ın Peşaver şehri ve burada Peştunlar yaşıyor. Peştunlar savaşçı bir halk. Afganistan'daki yönetimde olan Taliban da Peştunlardan oluşuyor. Peştunlar Afganistan ve Pakistan bölgelerinde yaşayan savaşçı bir halk. Afganistan bölümlerimize göz atarsanız Peştunlar ve Talibanlar hakkında biraz daha fazla bilgi alabilirsiniz. Bu gibi bölümleri daha fazla çekebilmem için lütfen bir beğeniyi benden eksik görmeyin. Aşağıdan bir beğeni ve abone olmayı da unutmayın. Şimdi videomuzun en can alıcı, en tehlikeli kısmına devam edelim. A'dan Z'ye bütün merdiven altında bütün silah üretiyorlar. Bir hafta falan sürüyor. Bir haftada güzel bir silah imalat ediyorlar. Sen buna orijinalini ver, bir hafta sonra gel. O silahın aynısını al. Peşaver'in birçok bölgesinde bu şekilde silah üretiliyor. Her usta ayrı bir şekilde sanatını oluşturuyor. İşte yine bir Türk silahı. Zigana. Bu bizim silahımız. This is Turkish abi. Bir haftada üretiyorlar. Helal olsun ya, büyük işçilik. Burada büyük bir işçilik var. Pek aslında silahlar sevdiğinden değil ama el yani. Düşün yani. Büyük bir fabrika yok. Adamlar burada küçük çaplı ustalar, çıraklar kendi imkanlarında silah üretiyorlar. Şimdi burada ben bazen indiriyorum kamerayı, bazen görüntü kötü olabilir. Çünkü rehberimiz diyor yani şurada çekme, burada çekme. Esselamu Aleyküm abim, how are you? Ama Müslüman olmamız burada büyük işe yarıyor. Fine abi. This is German? German. Yeah, Germany. Oh, which city? Frankfurt. Abi very nice ya. Germany. Almanya'dan geliyorum, burada silah üretiyorsun abi, nasıl adamsın? Adamlar kumpaslarla çalışıyor büyük bir fabrikalarda. Ustam selamünaleyküm, kolay gelsin. Adamlar What is this? Turkish, Turkish. This is Turkish? Turkish. Oh abi ne diyorsun? I like Turkish gun. Italian, Brita. Oh, this is how much dollar? This is like 150 150. Abi beleş ya. Free ya. How can you take? You can buy for you. Şey fly problem. Kanun Pakistan. कानूनी बाजार नहीं तैयार Zakı mı? Fiyatlar uygun. Bir silahın 150-100 dolar arası değişiyor. Daha da büyük silahlar var. Yine bir Türk silahımızın imalat aşamasını görüyoruz. Anlamıyorsun dayı, bırak işte. Ustasına bırak işi. Spanish. No, sen işte. Yani. Bunlar bayağı küçük silah. Bu bayağı ufak. Tam taşımalık cepte yani. Kanuniyet. Kanuniyet. Tamam, çatışma başlasın. Bir haftaya hazır abi. Şuna bak, kapıdan var ya bir insan zor geçer ha, 2 kişi geçemez. Esselamu Aleyküm. How are you abi? Biz iyiyiz, sizi sormalı. İyi, işler iyi mi? Turkish, kanuni. Ne diyorsun You want abi? picture? Give me your mobile. It's Turkish. Orijinal fake. Ustam büyük işçilik ya. O Turkish. Getiriyorsun bu silahı, adam orijinalini getiriyorsun, aynı orijinal kopyasını yapıyor. Kayfi Turkish. Elhamdülillah Müslüman abi, bak görüyorsunuz burada bir sıkıntı yaşamamızın büyük sebebi de yani yaşamamamızın Müslüman olmamız. Teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz ustamızı. Orijinal fake üretiyorlar.
Kardeşim Şükriye. Tamamen kendi imalatları, her türlü şey yapıyorlar. Kardeşim Şükriye. Ustam kolay gelsin. Ben bu fotoğrafı aparacağım Türkiye'ye, haberin olsun. Esselamun Aleyküm. Büyük bir işçilik dönüyor ortada, farkındayız. Fine abi, you. Allah'a şükür. Biraz büyük silahların olduğu yere izin alamadı. Orada çok sıkıntı yaşarsınız dedi. Genel olarak burada küçük silahlar üretiyorlar. Ama çok daha büyük silahlar, çok inanılmaz silahların üretildiği yerler var burada. Italian copy. Making here. İtalyan silahı, orijinal kopya. Orijinal kopya A'dan Z'ye. Keep the camera in pocket. Okay. Outside now. Kamerayı kapat diyen adam bizim rehberimiz. Biz buraya gelebilmek için yüksek miktarda ücret ödedik. Çünkü buraya elini kolunu sallaya sallaya gelemezsin. Sürekli kamerayı kapat demesinin sebebini ben de anlayamadım açıkçası. Demek ki bu bölgeler inanılmaz tehlikeli. Bu bölgelerin hakkında herhangi bir bilgim yok. Belki gençliğin verdiği hevesle buralara geldim ve seyahat ediyorum. Açıkçası merdiven altında silah üretilen yerlerdeki insanlardan veya şeylerden ne bekleyebilirsin ki? Belki de birisi çıkartıp kafamıza sıkacak sen ajansın diye. Bilemezsin, buralar gerçekten açıkçası çok tehlikeli yerler. Hatta burada devlet kanunları bile çoğu zaman geçersiz. Rehberimizin sayesinde burayı gezmeyi başardık. Açıkçası o da beni epey bir tedirgin etti ama neticede sağ salim gezip silah üretilen yerden ayrılmayı başardık. Peşaver yalnız çoğu zaman bu şekilde böyle bir yerlere sahip. Yani bu şekilde yerleri sevmeyen insan Peşaver'de biraz tedirgin olabilir. Peşaver silahlarla ünlü bir yer. Gerçekten inanılmaz silahlar üretilen yerler de var. Burası da onlardan biriydi ama burada küçük silah üretiyorlar. Daha büyük silahlar. Silahların nereye gittiğini öğrenemedik. Çünkü sürekli üretiyorlar da bu silahlar nereye gidiyor? Afganistan'a gidiyormuş ama Afganistan'a silahların çoğu gidiyormuş. Bu arada şeydeki en ince ayrıntıyı gördünüz. Pakistan'la Türkiye'nin şeyini size söylüyorum. Ben yaklaşık bir aydır Pakistan'dayım. Neden böyle Türkleri çok seviyorlar biliyor musunuz dostlarım? Düşün ya, yalnız kalmış bir dost var. Adamın dosta ihtiyacı var. O da bir ülke var. Türkiye. Pakistanlıların sevgisi sanılanın aslında sadece tek Müslümanlığa dayanmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasında Pakistanlı kadınların ve insanların birçok katkısı vardır. Kolundaki bilezikleri, altınları o zaman da Türkiye Cumhuriyeti kurulsun diye bize yardım olarak bağışlamışlar. Pakistanlılar açıkçası Türkiye Cumhuriyeti'nin tek dostu diyebiliriz. Tabii ki bu benim görüş ve düşüncem. Sizin görüş ve düşüncelerinizi de aşağıda yorumlarda bekliyorum. A'dan Z'ye böyle kamyonun, tırın yani her tarafını süslüyorlar. Bir özel ayrıntıya da değinmemek olmaz. Görüyorsunuz yine. Türkiye gerçekten iyi bir ülke dostlarım. Yani yabancı ülkelere böyle seyahat ettikçe anlıyorum, yardım ediyor. Yani bunu şey olarak kıyaslamayın. Başa gelen insanlar şu başkan yüzünden değil. Türk insanlar gerçekten misafirperver, aynı zamanda yardımsever. Bu bir kişiyle kıyaslanabilecek bir şey değil. Yani bu ülke geneli için söylüyorum. Kardeşim selamünaleyküm, kolay gelsin. Ustalarımla çalışıyor. Bir selamünaleyküm dedin mi? Abim selamünaleyküm. How are you? Keyif hali, yakşı? İyi misiniz? Artık anlayın be bir tane. How are you? Good. Okey ustam. Dara banana. Yok, şansımı denedim, olmadı. Kayse o. Kayse o. Aha, kayse o. Uf, kaç kilo böyle? Allah'ım yarabbim. This is AK-47.
Kalashnikov? हाँ Kalashnikov ये है ना Dayı kit pese. Sıkıntı yok. Şeyi çıkarttırdık şarjörü de. ये डबल है What is this dayı? एक खाली हो जाए तो फिर ये डालना है $1,500 is the real one, original. Pakistan zindabad. Okay, enough.